Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte CSS ile kart animasyonu yapmaya çalışacağız. Peki nedir bu kart animasyonu? Kısaca bir bahsedelim kendisinden. Kart animasyonu, sayfa içerisinde bulunan bir resmin üzerine mouse'la geldiğimizde o resimle ilgili daha fazla, o içerikle ilgili daha fazla bilgi alabildiğimiz yazılardır, bu uygulamalardır, şekillerdir, tasarımlardır diyebiliriz. Üzerine mouse'la geldiğimizde o resimle ilgili daha fazla bilgi almak istediğimiz zamanlarda kullanırız. Yani bunu nerede canlı olarak görebiliriz? Özellikle alışveriş sitelerinde bir ürünün üzerine geldiğimizde o ürün hakkındaki bilgileri daha detaylı bir şekilde görmek istediğimiz zamanlarda bunu sıklıkla görürüz. Tabii daha farklı alanlarda da görülebilir. Örnek vermek gerekirse bir hakkımızda sayfasında sayfa içerisinde yer alan bilgilerin tutulduğu alanda o bilgilerin devamı niteliğindeki yazıların gösterilmesini istediğimiz zamanlarda da aynı işlem geçerli olacaktır. Şimdi bu düşündüğümüz şeyi gerçeğe dönüştürmemiz için ne yapmamız gerekiyor? Dosyalarımızı oluşturmamız gerekiyor. Index.html dosyasını oluşturuyorum. Ardından da style CSS dosyasını oluşturuyorum. Şimdi şöyle HTML sayfamızın varsayılan kodlarını getirelim. Sürekli olarak İngilizceden Türkçe'ye çevirme sorusunu sormaması için bunu tr yapıyorum. Title değerinde kart olarak değiştiriyorum ve artık projeyi oluşturabiliriz. Tabi oluşturduğumuz CSS'in sayfaya ekleyebilmesi için de CSS'i buraya dahil etmek gerekiyor ve dahil ediyorum. Düşünelim. Elimizdeki kart neleri içerecektir? Elimizdeki kart toplamda aslında iki tane alandan oluşacaktır. Bir, resmin bulunduğu alan. İkincisi ise yazıların bulunduğu alandır. O halde bir tane div oluşturulur ve bu ikisini birlikte kapsar. İçerisinde resim elementinin tutulacağı image element olur. Images. Resmin bulunmama durumu olmadığı için alt değerini kaldırıyorum. Sonrasında ise yazıların geleceği alana yazı adlı bir class'ın içerisine çekiyorum. Yazılarım neylerden oluşacak? Bir tane başlıktan oluşacak. O halde buraya ne diyebilirim? Görselim Apple ile ilgili olduğu için böyle bir Apple yazısı başlığı getiriyorum. Bir de paragraf yazısı oluşturalım. Buraya da bir lorem input verilebilir. Lorem input verdikten sonra şöyle dışarıya çıkmaması için alt satırlara geçiriyorum. Toplamda 4 tane satırım var. Bunu live server diyerek açıyorum. Herhangi bir CSS bir sınırlandırma işlemi yapılmadığı için resmim orijinal boyutunda duruyor ve taşma durumu görünüyor. Problem değil, onu düzenleyeceğiz şimdi. Buradaki yazım birazcık uzun. Şuradaki yazımın bir tanesini siliyorum. Geçiyorum CSS kısmına. Diyorum ki varsayılan değerleri bir girelim. Sıfırlama işlemleri yapalım. Margin, padding, box sizing, border box. Bu boyutunda olsun. Peki. Sonra body içinde bir CSS yazacağız. Diyeceğiz ki width değeri sayfanın %100'ü kadar olsun. Height değeri ne kadar olacak? Height değeri de görünen alanın tamamını kaplayabilmesi için 100 VH şeklinde olacak. Şimdi böyle dediğimde yazılarım yine en altta duruyor. Lakin hafiften kenarda çıktığını görüyorum. Neden? Çünkü fotoğraf bu dediğim şeylerin dışına çıkıyor. Fotoğrafı sınırlandırmak gerekiyor. Ve dahi sayfa içerisinde dikey olarak ortalamasını ve yatay olarak da aralarında mesafe olmasını istediğim display özelliği flex yapacağım. Flex Direction özelliği zaten varsayılan olarak raw kabul ediliyor. O yüzden justify content değerini space around yaptığımda bunları yatay olarak sınırlandırmış ve dikey olarak da sınırlandırıyorum. Şimdi dikey olarak sınırlandırmak için de bunu center yapıyorum. Align items özelliği center olduğundan dikey olarak da ortalanacaktır. Şimdi şu kardımıza bir erişelim. Width değeri verelim. Bu width değeri hem yazıları hem de içerisindeki resmi barındıran alandır. Lakin ben buna fotoğraf ile aynı ölçeklerde bir genişlik ve yükseklik değeri vereceğim. Width değerim 300, height değerim ise 400 px olacak şekilde bunu böyle getiriyorum. Getirme işlemi tamamlandı lakin içerisindeki image elementi halen daha şekillendirilmediği için resim cuk oturmuyor. Cuk oturmasını sağlamak için yine bir width değerini ne yapacağız? 300 px olarak atayacağız. Height değerini de 300 px olarak atayacağız. Tabii 300 değil de 400'dü. Görüntü şöyle bir şey oldu. Aslında projemizin başlangıcı, temelini yapmış olduk. Şimdi ne yapmak gerekiyor? Bu yazıları
tasarlamak gerekiyor. Yazıları ayarlamak gerekiyor. Bu yazının Apple kısmının şu üst kısma çıkması gerekiyor. Bu kısımları yapacağız şimdi. Diyelim ki kart içerisindeki benim bir deneyim var. Yazı değerim var. Bunun width değeri ne olacak? %100. Yani kartın içerisindeki alanın tamamını kaplasın genişlik bakımından. Ek olarak da 200 piksellik vereceğim. Tabii 200 piksel vereceğim de bunun yükseklik değerini göremeyeceğim ve genişlik değerini. Görmek için ne yapmam gerekecek? Bir background color vereceğim. Şöyle bir varsayılan renk verelim. Apple en üstte, yazılar ise henüz ortalama işlemi yapılmadığı için şöyle bir görüntü var. Çok hoş bir görüntü değil. Ne yapmak gerekiyor? Bunları birazcık tasarlamak gerekiyor. Diyeceğiz ki yazı H2 height değerim kaç olsun? 50 px olsun. Line height değerim ise yine bir 50 piksel verirsem satır yüksekliğine dikey olarak ortalamasını sağlamış olurum. Sol tarafa biraz fazla yakın olduğunu görüyorum. Bunu uzaklaştırmak için ne yapabilirim? Padding verebilirim. Şimdi dikey değişmesin diye yukarıdan aşağıdan 0, sağdan soldan bir 10 piksel verirsem bu birazcık içeriye kayacaktır. Güzel. Bunu da hallettik. Şimdi içerisindeki yazıya da bakalım. Kart dedim, yazı dedim ve P elementi dedim. Dedikten sonra buna da aynı padding işlemini vermem gerekecek. 0px ve 10px verirsem sağdan soldan uzaklaştırmış olurum. Lakin yazının fontu birazcık bana küçük geliyor. Bir font size verelim. Şöyle 16px verirsek ne olur? Hiçbir şey olmaz. 17 verirsek ne olur? Çok güzel olur. Yüksekliğimiz 50px. Şunu bir margin top verilebilir. Kaç piksel? Bir 10 piksel verelim bakalım. Sayfayı birazcık daha ortaladı. Evet, genel olarak işlem bu kadar. Şimdi bu yazıyı birazcık yukarı çekeceğiz. Yukarıya çekebilmek için ne yapmamız lazım? Transform, Translate, Y. Y eksenini de yukarıya doğru çıkarmasını isteyeceğiz. Yukarıya doğru çıkmak için ne yapmak lazım? Bir eksi 50 piksel veriyorum ve yukarıya çıkıyor. Lakin şu an arka planında bir opacity olmadığından dolayı fotoğrafın rengini siliyor. Yani kendi rengiyle fotoğrafın renginin üzerini kapatıyor. Biz bunu istemeyeceğiz. O yüzden bir hafif bir opaklık vereceğiz. Opacity'ye 0.8 verirsem şöyle bir görüntü olduğunu görürüm. Bakıyorum güzel mi? Birazcık daha yukarıya çıkmasını isteyebilirim aslında. Şöyle 60 piksel olsa çok daha güzel olur. Evet. Şu köşeler birazcık çok keskin geliyor gözüme. Şu köşeleri birazcık kıvıralım. Köşeleri kıvırmak için ne yapılabilir? İlk olarak şuraya bir border radius 5 piksel verilebilir. Sonra şu border radius'u kopyalarız. Border radius'u image elementine vermemiz gerekir. Çünkü bu onun üzerinde duruyor. En altta ise bir de yazıya verdik mi tadından yenmez. Peki bu görüntü bu şekilde mi kalacak? Hayır. Şu an kart alanı üzerindeki image bu alanın tamamını kapsamış durumda. Bu haldeyken biz gidip kart alanına overflow hidden dersek, yani taşan kısımları sakla dersek alt kısım görünmeyecektir. Hemen test edelim. Ne demeye çalışıyorum? Şuradan overflow hidden dedim. Alt kısım ne oldu? Kayboldu. İstediğim şey buydu. Lakin rengin çok da bana uygun olmadığını görüyorum. Meyve, sebze gibi şeylerde yeşil rengin bana daha çok uygun olacağını düşünüyorum şu an. Gittim şöyle bir yeşil rengi color paletten aldım, getirdim. Rengim şuna dönüştü. Tabii yazı rengini de değiştirmek gerekiyor. Şöyle white dersek böyle bir şey olur. Görüntü güzel mi? Güzel. Lakin daha da güzelleştirilebilir mi? Tabii ki. Ne yaparız en basitinden? Şöyle kartın tamamına gidip bir ne verebiliriz? Box Shadow verilebilir değil mi? Evet. O zaman 0 px sağa doğru. 0 px de yukarıdan aşağıya doğru. Bir 10 px yayılma payı olsun ve rengi black olsun dersem nasıl bir şey olur? Çok tatlı olur. Üzerine geldiğinde işaretin değişmediğini görüyorum. Halbuki burası efektif bir olay. Yani üzerine geldiğinde farklı olayların olacağını bildirmek istiyorum ben. Diyorum ki o zaman kursor pointer diyeceğim. Ve üzerine geldiğinde artık imajımın da şuradaki faremin işaretinin de değiştiğini görüyorum. Evet, şu an üzerine geliyoruz. Lakin herhangi bir işlem olmuyor. O zaman artık işlemlerimize başlayabiliriz. Kart hover olduğunda ne olmasını isteyeceğim? İlk olarak
yazının tamamının yukarıya çıkmasını isteyeceğim. Yukarıya çıkması için yine ne yapıyoruz? Transform, Translate dedikten sonra eksi 200 piksel kadar yukarıya çıkarmaya bakalım. Çalışalım. Evet, işe yarıyor. Gayet de güzel oluyor. Lakin çok sert bir şekilde geliyor. Bunu nasıl önleriz? Yazı elementini yukarıya çıkardığımıza göre gelip şuna da diyebiliriz ki Transition 0.4 milisaniye verirsem çok güzel olmaz mı? Mükemmel olur. Tamam, bunu da hallettik. Başka ne olabilir? Üzerine geldiğimde kartın da bir tepki vermesini sağlayabilirim değil mi? Yani kart derim. Şöyle hover derim. Hover dedikten sonra derim ki şuradaki box shadow'u kopyala. Ne yapalım? Gölgenin yarıçapını arttıralım. Yapabilir miyiz böyle bir şey? Mümkün. Bakalım. Evet, gölgenin yarıçapı artıyor. Lakin artarken yine çok sert bir şekilde ilerleme kat ediyor. O yüzden şuradaki transition değerini kopyalayıp götürüp kartı da ekleme işlemini yapıyorum. Üzerine geldiğinde hem gölge artıyor hem de aşağıdaki yazılarım yukarıya doğru çıkıyor. Güzel. Başka ne yapılabilir? Yani fotoğraf şu an bu şekilde bırakılabilir mi? Evet. Lakin bir sadelik var. Yani fotoğraf hiçbir tepki vermiyor. Kartın kendisi tepki veriyor, yazılar yukarıya çıkıyor ama fotoğrafta bir değişiklik yok. Çok sıradan kalıyor. Ne yapmak gerekir? Deriz ki biz bu fotoğrafı da değiştiririz. Şimdi over dedikten sonra şöyle bir image elementine erişim sağlıyorum. Ne gibi işlemler yapılabilir? Fotoğraf büyütülebilir. Scale özelliğiyle, rotation özelliğiyle döndürme işlemi gerçekleştirilebilir. İşte yine sağa sola götürüp getirme işlemleri yapılabilir. Çeşitli animasyonlar verilebilir. Biz burada hafif bir yakınlaştırmasını isteyeceğiz. Yani kısaca bir tepki vermesini isteyeceğiz. Buradan Scale boyutlandır özelliğini 1.2, 1 zaten varsayılandır. 1.1 dersen %10, 1.2 derseniz %20 olarak yakınlaştırır. Hemen görelim. Şöyle bir yakınlaştırma işlemi gerçekleşiyor. Bu da çok sert oluyor. Sanırım şunu kopyalamıştık. O sebepten ki buraya direkt yapıştırabilirim. Hemen geliyorum. Bakıyorum. Hem fotoğraf, hem yazı, hem de kartın bizatihi kendisi bana tepki veriyor. Mouse'la üzerine geldiğim zaman. Oldukça efektif olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum şu an videodan nasıl gözüküyor ama bence gayet güzel görünüyor. Birden fazla eklemek istersek, yani sadece site içerisinde bir tane mi kart olacak? Hayır. Birden çok olacaktır. O yüzden şuradaki division'ı kopyalıyorum. Çoğaltma işlemi için artık sadece şunu yapıştırsam yeterli. İçerisindeki fotoğrafların da farklı fotoğraf olmasını sağlayabilirim. Başlıkta nereden gelsin? Fiziksel olarak elle yazalım diyelim. Here. Evet. Buraya da armutla ilgili bir görsel ve yazı geldi. Bakıyorum. 2 tane olduğunda sayfamın yapısına uygun olduğu için aslında şu an çok büyük. Yani bir gerçek site içerisinde bu kadar büyük olmayacaktır. Ama şu an gayet güzel görünüyor. Peki gerçek siteye uygun hale getirmek istersek, yani ben bu boyutlarda mı kullanacağım? Hayır. Diyebiliriz ki yani bu 3 tane olursa ne olur? Zaten kopyalamıştık. Yapıştırdık. Hemen üçüncü resmimizi getiriyoruz. Başlığını da değiştiriyoruz. Ne oldu? Sayfaya sığmadı. Şöyle yapalım. Şuradan tutabiliyorsak. Evet. Böyle bir görüntü var da sayfaya sığmadı. Yani şuradaki 900, o 996 mıydı neydi? Şu sayfanın yarısı. Yani sığmıyor buraya. Ne yapmak lazım? Birazcık da bununla uğraşmak lazım. Yani benim resmimin orijinal boyutlarını bozmadan nasıl burayı küçültüp büyütebilirim? Hemen buradan hesap makinesini açacağız. Hesap makinesini açtıktan sonra diyeceğiz ki biz bir %2'lik bir küçültme yapmak istiyoruz. O halde 300 çarpı 0,8 ile çarparsam ne yaparmış? 240 yaparmış. 300 gördüğüm yere 240 yazıyorum. 240 yazıyorum. Tabi 400'ü değiştirmediğim için şu an böyle bir görüntü oluştu. Diyeceğiz ki 400 çarpı 0 400 çarpı 0,8 eşittir dediğimizde 320 diyor. Hemen götürüp 320 yazıyoruz yükseklik değerini. Eğer zaten orijinal bir şekilde değiştirmezsek fotoğrafın ne hale geldiğini görüyoruz. Yani orijinal boyutlarına sadık kalmaya çalışıyoruz diyelim.
tekrardan görüntünün orijinal boyutlarını elde ettik ve görüntü bu hale geldi. Tekrardan 991 piksele doğru şöyle bir kaydıralım. Görüntümüz bu şekilde. Böyle yazılarımız açılıyor. Hakkındaki bilgiler falan çıkıyor. İşte resmimiz yakınlaşıyor. Etrafında gölgelik falan veriliyor. Bu şekilde bir kart animasyonu yapmış olduk. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Kanalımıza destek verdikçe kanal daha hızlı büyüyecektir. Kendinize iyi bakın. İyi günler dilerim.